as a fighter pilot and graduated from the U.S. Navy Test Pilot School at the top of his class. In November of 2022, Marcus was selected by the European Space Agency as an astronaut reserve. However, with the Ax-3 mission, he becomes the first project astronaut in ESA's history, a new designation within their ranks. And through this mission, he becomes only the second ESA astronaut of Swedish nationality to ever go to the International Space Station, a milestone marked in a year of jubilee as the 500th anniversary of the founding of the country of Sweden. What an incredible crew. They have been well prepared and trained and have such an array and years of experience. Yeah, they really do, Jesse. You know, this is the first all-European commercial mission to the ISS. These four men proudly represent the five nations that they represent. And, you know, their training has really brought them from launch to life on orbit and now into their journey back home. At the moment, Dragon is doing a couple of things autonomously. It is an autonomous vehicle. It's isolating the thermal control system fluid loops from the radiator. This system is what will help keep the internal temperature of Dragon temperate for our crew during re-entry. Next up, we are waiting for the claw to separate. The claw connects the trunk to the capsule, delivers power, telemetry, and fluids, and claw separation is the first step in trunk separation. And we are just about 3 minutes or so away from claw separation. And what you're seeing there on your screen is a view of mission control here in Hawthorne, California. And again, in just a few minutes, we will have claw separation, which will be shortly followed by trunk separation, just about a minute afterwards. And then a few minutes after trunk separation, we will begin a deorbit burn that will help bring the Dragon into an orbit that takes it down ready for the landing zone. Yes, and while we're waiting for that, on your right of the screen, you see Mission Control Center Herkese merhabalar. Houston, Texas. That is Axiom's Mission Control Center, also known as MCCA. And from MCCA, you know, teams have been monitoring and supporting this mission. Deorbit sequence start. Copy. That's great. That's just the kind of call these crews are waiting to hear and these support teams are waiting to hear from Mission Control. Yeah, that call out just confirms that they are going to begin the deorbit sequence, and claw separation again is coming up here in just a couple of minutes. And about a minute after claw separation, we will also have trunk separation. That is the unpressurized section of the vehicle. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı ile beraber 3 astronotu da Dünya'ya taşıyan ve bir pilotu taşıyan Dragon bugün Dünya'ya iniş yapacak. Yerel saatte 6:05 gibi Pasifik Okyanusu'nda, Florida açıklarında bir noktaya iniş yapacak. Bu arada Dragon kapsülüyle ilgili şöyle bir bilgi var. Dragon kapsülündeki 5 astronot yaklaşık 48 saat süren ve 18 gün süren bir geri dönüşüm planıyla rekora imza attılar. Bu kapsülle en uzun süre uzayda kalma rekoru kırdılar şu anda. Bunlardan biri de ilk Türk astronot Alper Gezeravcı. Yeah, it's awesome to see both teams working in tandem. Yeah. Help bring the Ax-3 crew back home to Earth. We should be coming up on Şu anda sol tarafta Texas'taki Houston'ı görüyoruz. Sağ tarafta kontrol merkezi. Her iki ekip de şu anda ortak çalışıyor ve mürettebatın eve dönüşün gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yapıyor ve çok kısa süre içerisinde kapsül ilk parçasını bırakacak ve ilk ayrılma gerçekleşecek.
Again, if you're just joining us, we are expecting claw separation here any moment now and just waiting for the call out. Once we do have claw separation, about a minute later, we will be able to jettison the trunk from the Dragon capsule. Nominal trunk jettison. Copy. And great news, we did hear a call out confirming trunk separation. That means that we also had claw separation, which prepared us for that trunk jettison. So that means that telemetry is looking good. The nitrox system is primed for cabin and Şu anda and the heat shield nominal is gövde exposed ayrılması and ready for atmospheric reentry. Up next gerçekleşti ve şu anda teyit ettiler. Gövde şu anda ayrıldı. Dracos, which are the 4 thrusters located on the top of the vehicle, will ignite. The deorbit burn will place Dragon on a precise trajectory to return to the splashdown zone off the coast of Daytona, Florida, and will last approximately 9 minutes. Yes, and while we're waiting for those calls, it's really kind of is starting the dynamic phase of what we're looking at for this return trip home. Yeah. It's a very active day. We saw both mission control centers here in Hawthorne and then also in Houston, really working towards all of that effort to bring them home. So it's starting this dynamic operations. It's working through the procedures today. They're ready for this type of operation, and really we're getting into a lot of excitement here today. Yeah, and you say dynamic. Şu andan There's a itibaren lot çok of hızlı bir things that are going to şekilde happen very atmosfere quickly. giriş yapacaklar. Each one of these Bu da milestones yaklaşık are only a 29 few dakika minutes kadar apart, sürecek. Aside from the deorbit burn, which Ve will last about şu 9 anda da minutes, but it's like it's a Houston event after kabin event. içi So pretty exciting sıcaklığında for the crew. normal seviyede I'm olduğunu sure they're very söylüyor. excited to Hiçbir come sorun home. They've been in yaşanmadan space for about Dünya'ya 21 days dönüşüyor. now. 23 flight days too. Yeah. I'm sure they will not miss the space views, but they're probably very, very excited to splash down back on Earth. I think they are, yeah. And, we were talking about waiting for those calls today, it being very dynamic. Really, a lot of these dynamic phases are started by each of those calls. And the crews on ground, supporting off the coast of Florida, are all waiting for those calls to hear so they know that we're on track for the right operations that are coming next. Exactly. And again, if you're just now joining us, we are just waiting for the deorbit burn to begin. That should be coming in just about a couple minutes. It will last about 9 minutes and will help reorient the Dragon capsule on a trajectory that will line it up in preparation for its landing. And splashdown is, just under a couple hours away from now. Yeah, we're looking forward to a good morning of activity Şimdi yörüngeden çıkma ateşlemesi başlayacak. Birkaç dakika içerisinde başlayacak ve tam 9 dakika boyunca kapsül ateşlenecek. Yeah, so let's talk a little bit about Dragon. It's about 27 feet tall. And you could see on your screen that the top portion is the capsule portion of the vehicle, and the bottom portion is the trunk section. That trunk section is the unpressurized portion of the vehicle, which we did just jettison a few moments ago. We no longer need the trunk there. You could see that the black portion of it, that is the solar arrays that provides power to the vehicle. But now that the vehicle is coming home, we are exposing or have exposed the heat shield, which is on the bottom of that capsule, and that helps protect the vehicle and the crew as it's re-entering back into the Earth's atmosphere. So very exciting, very awesome vehicle, keeping the crew safe and cool. Now that the trunk is separated, it's on its own internal battery power. So it is keeping the crew cool, even though there's nothing connected to it. That's what the solar arrays are there for. It's charged up those batteries. So now it has enough power to bring the vehicle and the crew back home. Right, and that trunk for the... Oh yeah, and there, actually speaking of Dragon, we can see crew comfortable in that live view on Dragon. Yeah, this is always a great view, seeing the crew inside of the capsule live as they are making their journey back home to Earth.
And again, this is an autonomous vehicle, so really Evet, şu anda they mürettebatı get to görüyoruz. enjoy the ride. They do have Bunlar those şu anda display canlı panels, görüntüler. right in Gayet de front of rahat them, görünüyorlar. so that they can monitor, Canlı everything that's olarak going on, each mürettebatı event that's izleme happening. şansı They're yakaladık. able to see and monitor those events there on that screen there that you're seeing. Right. But it is an autonomous vehicle, so most of this journey, I hope that they are relaxing a little bit. Otomatik bir araç. And I think they are. Jesse, I think they're excited to get home, but you can see there. Ellerindeki panellerle bütün aşamaları tek tek görüyorlar. Ama Dragon otonom bir araç. Yani manuel bir müdahalenin çok fazla gerekmediği, tamamen yazılımlarla eve dönüyorlar ve otomatik olarak eve dönüyorlar. To monitor their progress home and Evet, make those call downs to ground like we talked about to ensure that we're in the pilotların da tabii ki burada kritik görevleri var. Kontrol amaçlı. On where they're at in their day on Dragon. Evet, şu anda ekranlarını görüyorsunuz. Eve dönüşü takip ediyorlar, kontrol ediyorlar. Şu andaki operasyonun doğru aşamalarla şeklinde gerçekleşmesini takip ediyorlar. And just some really cool views of the crew. Speaking of the views we see there, Jesse, one thing I'm really happy to see is the number of patches that are on the inside of the Yörüngeden Dragon. çıkma ateşlemesinin başlamış olmasını ya da birazdan başlayacak olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 9 dakika boyunca ateşlenmiş olacak. Evet, gerçekten etkileyici görüntüler. Yeah, I love that they have started this tradition. So every crew that gets to fly in one of these Dragon capsules, they put the patch inside there, and it's just like a really cool thing to see as the number of patches begin to increase. And This is Dragon Freedom, and it has been reused a few times now. And we are in the İticiler frenlemeler için ateşlendikten sonra ısı kalkanları devreye girecek. Isı kalkanları devreye girmesinin hemen sonrasında kapsül atmosfere girecek. Bu arada kapsül dış yüzeyi 2000 dereceye kadar ısınacak. Tabi bu arada kapsülün etrafındaki ısı kalkanları bu sıcaklığın içeri girmesini engelliyor. Atmosfere girdikten sonra kapsülün etrafından 4 tane paraşüt açılacak. 2 tane ana paraşüt ve daha sonra 2 tane daha paraşütün açılmasıyla toplam 4 paraşüt açılacak. Florida'nın açıklarında bir noktaya iniş yapacak kapsülle beraber 5 astronot. Kapsül denize indikten sonra hemen açılmıyor. Bir süresi var. Yaklaşık 1 saat sonra açılıyor. Her mürettebat 2-3 dakikada çıkarılıp kurtarma botuna atlıyor. Botta doktorlar ve mürettebat bulunuyor bu arada. Onları karşılayacaklar. Ondan sonra Houston'da hava yoluyla Houston'a gidecekler. Houston'da kontrollü bir bölgede doktor gözetiminde kalacaklar bir süre. Bir süre daha karantinada geçirecek astronotlar ve ondan sonra normal hayatlarına dönerek misyonlarını tamamlamış olacaklar. But we're also looking for wind speeds to be less than 15 feet per second, or about 10 miles per hour, and relatively calm seas, so that we can safely execute recovery operations, which includes landing a helicopter on the recovery ship to fly our crew back to shore. As you can see, there are a number of variables and criteria that come into play, and they all help ensure safety for both the crew and the recovery teams. But the weather conditions today are looking great for splashdown. For these operations, SpaceX closely coordinates with the United States Coast Guard to establish hava koşulları da tabii kontrol ediliyor. Hava koşulları çok iyi değil. Birazcık rüzgarlı ve fırtınalı bir hava var. Fakat o bölgede yıldırımlara karşı da korumak için bir önlem alındı tabii ki kapsülün üstünde ve ekip de hazır bir şekilde onları Florida açıklarını denizin ortasında karşılayacak şekilde hazır. So for the safety of the crew, as well as your own safety, we recommend you sit back and watch the teams who have trained extensively for this moment do what they need to do.
And speaking of training, as you might imagine, astronaut training can be extensive. From training that is specific to each crew member's role to learning SpaceX protocols, ISS systems, and preparing for the science and outreach activities they conduct in space, private astronaut training is rigorous. For SpaceX-related efforts alone, the Ax-3 crew spent about 35 days altogether training inside of Dragon. As we continue to await word on the deorbit burn, let's share some of the range of these efforts with you now. To prepare them for flight, our teams at SpaceX spent the last several Tabii months ki teaching the crew about Ax-3 orbital misyonunda mechanics and how to çalışan live in astronotlar microgravity. kurtarma ekibiyle beraber de organize çalışmalar yaptı. Bu aşamada daha önce birçok kez bu eğitimleri her iki ekipte, astronot ekibi de yer ekibi de aldılar. And beyond these efforts to get to and from station, this crew also spent months training for their time on orbit. So the crew spent an extensive amount of time in historic Building 9 at the Johnson Space Center, learning from certified instructors on all critical systems necessary to ensure a successful stay aboard the orbiting laboratory. The team even prepared for unlikely emergencies and learned how to provide first aid in a microgravity environment. Additionally, they learned how to prepare food and make selections in their meals. Ve sadece tabii ki iniş için değil, acil durumlar için de yörünge etrafındaki dönüş sırasında da yaşanabilecek acil durumlar için yüzlerce kez eğitim aldılar. Bu ortamda oluşabilecek her türlü sorun için eğitilmiş durumdalar. Ve bunu yüzlerce kez tekrar ederek de bu eğitimler destekleniyor. On-station navigation, on-orbit familiarization, emergency response, and just repetition of walking through these processes and procedures helps the crew maximize every second they have during their flight, which they did. Simulating science research, operations, and even discussing how to sleep in space are all necessary lessons on the path to readiness. Sağ tarafta you can't truly experience flying space until you fly into space. Kapsülün içinden canlı görüntü, sol tarafta da daha önceki eğitimlerini gösteren, astronotların eğitim sürecinde neler yaptıklarını gösteren görüntüler var. It can be a nauseating experience, but it does help the crew know what to expect to be as prepared as possible for what this day holds. And for Ax-3, the Italian Air Force, the Turkish Space Agency, and ESA each had their own specific mission objectives for their respective crew members. And together, we made sure that they were ready to meet these goals. Yeah, I think it is pretty amazing all the work that these crew members put into training for launch, for time on the International Space Station, as well as returning back home. And I think tabii bu arada Türk Uzay Ajansı ile İtalyan Uzay Ajansı kendi personellerine farklı eğitimler de verdiler. Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Alper Gezeravcı 13 tane farklı deney yaptı. Bu deneylerin nasıl yapılacağı konusunda ekstra eğitim aldı. Deneylerin tamamı gerçekleştirildi ve sonuç raporlarıyla beraber Alper Gezeravcı'nın bagajında Dünya'ya geri dönüyor. Deneylerin sonuçları da daha sonra SpaceX'in kendi internet sitesinde yayınlanacak. Each one of those flight controllers goes through a certification process. They train for this moment and for this mission as well. And together, that whole team and network knows exactly what to do throughout the mission. They're trained for nominal and off-nominal events. And it's an entire journey for both crew and ground teams to really successfully accomplish this mission. And Ax-3 is a great example of that. They succeeded in accomplishing all of their mission objectives. And this is a great culmination to that effort. Yeah, you make a great point. There are 4 crew members on Dragon, but they've brought a lot of people with them from Axiom Space, from SpaceX. SpaceX, deorbit burn complete, performance nominal, nose cone closure is initiated. Evet. Dragon'da 4 mürettebat üyesi var. Bir de pilot var. Ve mürettebatın tamamı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonlarını tamamladı. Tamamı oraya gönderilen görevlerini yerine getirdi ve sonuçlarını Dünya'ya getirecekler.
Burada yapılan deneyler And we just heard that dünyadaki call out that the deorbit başka burn is teknolojilerin complete. In the geliştirilmesi background, için Dragon is bir currently inhibiting those forward bulkhead araç Draco olacak. thrusters that we just used to complete the deorbit burn, ensuring it's safe to latch the nose cone shut for re-entry. Also, the vehicle has initiated the nitrox suit purge. This will help Evet, keep the crew cool şimdi and comfortable during re-entry, which is coming up yörüngeden in çıkma just a few ateşlemesi minutes. sona At this point, erdi the nose cone is closing ve and protecting the forward hatch for re-entry. aracın uç The kısmı crew şu is anda using their artık screens to kapanmaya monitor the başlıyor ve walking dünyaya of the geri nose dönüş cone, süreci başlıyor. which is done by a set of hooks. And the crew, again, as we mentioned, they use Evet, those şu displays anda to monitor what's going on. burun but kısmı the vehicle kapanıyor. is Burun kısmı fully kapandıktan autonomous. sonra Again, bir dizi they don't kancayla really need to do anything or control kilitleniyor anything. The vehicle, ve bu anları is mürettebat flying kendi itself, panellerinde kontrol and completed those edebiliyorlar. deorbit burns by itself, and now the nose cone is beginning to close, which will protect that forward bulkhead, and we no longer need to use those Draco Mürettebat thrusters anymore. So that nose cone will çok help fazla bir keep şey the yapmasına capsule gerek yok. protected as Kontrol it's etmesine de re-entering back into the gerek Earth yok atmosphere. ama mürettebatın anlık olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri için tüm otonom servisler panellerinden kontrol edebiliyor. A good path on its timeline to get back home. And at this point, we really are waiting for a bit more of those dynamic calls, all those teams on the ground that are expecting those calls, to kind of know where we're at in our timeline so that we are ready and positioned on the ground to retrieve crew. Evet. Şu anda bu operasyonun en önemli aşaması ısı kalkanlarının kapanması ve tamamen temiz bir şekilde bu gerçekleşiyor hiçbir sıkıntı çıkmadan. Tabii yerde onları gidip oradan alacak olan ekip de bekliyor onların inişini. The vehicle actually, the plasma around the vehicle gets to about 3,500 degrees Fahrenheit, so it's really, really hot. And as we mentioned, that the Dragon capsule is now beginning to flow that nitrox into the cabin and into their suits. That is to help keep them cool throughout that very hot period of time that's coming bu up arada in about 20 minutes or so. Atmosfere girmesinden sonra 7 dakika boyunca Dragon kapsülüyle iletişim tamamen kesilecek. Bunun da sebebi atmosfere giriş sırasında ısı kalkanının atmosfere çarpmasıyla beraber kalkanın etrafında bir plazma alanının oluşması ve bu tamamen iletişimi kesiyor. Ama bu bütün kapsüllerin dünyaya inişinde olan olağan bir durum. Tabii şöyle bir durum var. Bu eğitimlerde mesela en önemlisi sinyal kayıtlarında ne yapıldı? Sinyal kayıtlarında ne yapıldığına dair eğitimler veriliyor. These things are planned. It happens on ISS. You have them every day, and you plan around them. And it's an important part of the space flight. Aslında yerdeki ekip bütün bunlarla ilgili eğitimi sağlıyor. Sinyal tekrar geri kazanıldığında yapılması gerekenlerle, sinyal yokken yapılması gerekenler bir dizi eğitim konusu ve bunlarla ilgili çok fazla eğitim veriliyor tüm astronotlara. Yani sinyal kaybı yaşandığı anda yer ekibi ve astronotlar ne yapmaları gerektiğini bilerek süreci devam ettiriyorlar. Again, this is what will allow the cabin temperature to remain comfortable while external temperatures reach 3,500 degrees Fahrenheit. Dragon'ın ucundaki burun tamamen kapanmış durumda. To the landing site. Crew Dragon's primary heat shield is comprised of PICO 3.0, which stands for Phenolic Impregnated Carbon Ablator. First generation PICO was first developed by NASA for Kabin studying and içindeki sampling ısı comets with bu our kalkan solar system. sayesinde normal seviyede kalıyor. Çünkü dışarıdaki ısı, kabinin hemen dışındaki ısı 3500 dereceye kadar ulaşıyor ve sadece birkaç santimlik bir derinlikte o ısının tamamen oda sıcaklığı seviyesinde kalmasını sağlıyor. The remainder of the Crew Dragon capsule is composed primarily of SpaceX proprietary ablative material. It's another class of thermal protection which is lighter weight versus Pica and protects
the underlying composite structure during re-entry to ensure Daha önce structural Pika 1 capabilities isimli are bir ısı maintained. kalkanı kullanılıyordu. While Crew Dragon will experience SpaceX'in temperatures ilk well misyonlarında over 3000 kullanıldı. degrees Gerçekten Fahrenheit başarılı bir during şekilde pre-entry misyonlarını conditions, the tamamladı. characteristics of the Daha TPS sonra or thermal bir protection önceki systems, coupled with the bir ECLS önceki or uçuşlarda kullanılan Pika ECLS 2 environmental control devreye and life sokuldu support ve system şu anda in daha the hafif ve daha iyi bir pressurized interior will koruma ensure that the sağlıyor. Ax-3 crew will stay cool and comfortable during all phases of re-entry through splashdown. Now, missions like this are important, not just for the crew members who fly, but also for the host of scientists and engineers around the world who had an opportunity to have their research or their Ve technology tested in microgravity. bu ısı kalkanlı Pika 2 yeni geliştirilen ısı kalkanı daha hafif ve daha otonom şekilde çalışan bir kalkan, 3500 derecede ısınan aracın dış yüzeyinin içeri sıcaklık girmesini engelliyor. 36 of these were on-orbit experiments and tech demos. This also included a slew of life science biology projects, human research projects, plant-based projects, physical and earth science projects, and like I mentioned, technology demonstrations. Additionally, time was focused on the maintenance of research equipment as well, and also just generally understanding how to live and work in microgravity. So, here are some highlights from their time on board the International Space Station to share with you. Toplamda 56'dan fazla araştırma yaptılar, 56'dan fazla deney yaptılar. Bunların birçoğu uzay yaşamıyla ilgili, uzayda yaşamın sonuçları, dünya yörüngesiyle ilgili araştırmalar yaptılar ve uzayda bitki örgüsü, bitkilerin yetişmesiyle ilgili deneyler oldu ve şimdi de uzayda gerçekleşen deneylerden önce çekilen fotoğraflar şu anda gösteriliyor. Ve 18 gün boyunca Alper Gezeravcı ile beraber Marcus çok önemli medya iletişim fayalitleri gerçekleştirdiler. Bu ilk SpaceX'e geldikleri anda çekilen fotoğraflar. Uzay istasyonuna geldikleri anda. SpaceX Dragon, we copy. 18 günün sonunda kısa bir veda toplantısı yapıldı, veda töreni yapıldı. Ve ertelemelerle birlikte bugün artık ekip Dünya'ya inişi gerçekleştirecek. And Dragon makes that possible. Dragon is designed to carry up to 7 passengers on the vehicle, but today we only have 4 crew members, which means that we can use the additional space currently in this configuration, which is underneath the seats of the 4 crew members, to store cargo. So they're able to bring a lot of that cargo back with them, back down to Earth. 250 kilogram ağırlığında bir araştırma sonucu da onlarla beraber geliyor. Significant amount of science that they can bring back home with them. And so to check out more of that, be sure to check out axiomspace.com. Now, we've talked a good bit about what the crew accomplished on the station. Araştırma sonuçlarını getirmek ve kargo için kullanılıyor. From space on this Dragon, but we're also big proponents of the arts. Right? So it's been ve son derece önemli bilimsel deney ve sonuçlarıyla beraber 4 ekip ve bir pilot Dünya'ya iniş yapacak. Çok kısa bir süre kaldı. Çok kısa bir süre kaldı. This is an essential part of exploration, and we wanted to showcase that on this mission. So for this mission, we dedicated space for 7 pieces aboard Dragon. And this first piece here is X-Naught Space Seeker by Dr. Cyan Proctor. Now, she was the pilot on Inspiration 4 mission, and this is a metallic spray-painted canvas with a laser-etched X-Naught hand-painted with golden glitter hues. The next piece is a photo by David Krugman titled 2 Seconds, Then Totality. This was taken of the 2018 solar eclipse in Greenbrier, Tennessee. Our third piece is titled Everything You Know and Care About by Amber Vittoria. And our fourth item is a photograph by Richard Zhang titled Infinity. Captured in Joshua Tree National Park, Zhang sought to create a tribute to the stars of the Milky Way that inspired him to dream beyond the limits of Earth. And then we have the soft plush doll Augustus from Mumbot's fictional world. As our sixth piece, we have a cut strip from one of Jack Kaido's earliest physical paintings. Kaido has titled this piece Past Memories 2015.
And finally, we have Heart and Craft #1 by artists Snowfro and Jordan Lyle. Now, all these pieces stayed on board Dragon during the Ax-3 mission, and through collaboration between Axiom Space, Transient Labs, and Nifty Gateway, each of these pieces have a digital iteration inspired by the flown works available for purchase. Tabii bu arada bir For a direct link to the bilgi Space daha Coast verelim. collection, visit nft.axiom.com. Şu anda John, what Alper I think is Gezeravcı so ve ekibi cool about Dünya'ya this dönerken is, aynı zamanda tying the Amerika'da da arts to Falcon 9 science and technology. I think roketi people kind of forget havalanmak that üzere technology is born from the ve creative o creative ekipte minds of artists and Uluslararası creators. Uzay İstasyonu'na geçiş We're yapacak. just here trying to bring things to life that people have thought about and imagined. And I love that we're starting to tie that in a lot more and make an effort to do a lot more art and creativity to drive that technology and science. I absolutely agree. It's an essential part of just the human experience, and it's essential that it carries itself into these forward missions that we're moving into. You can't have any of this creativity without the artistic creativity behind it. So, this brings to light things like commercial missions like Ax-3, Artemis, the Artemis mission, and also talking about stations. So regarding the future, like you just mentioned, Jesse, let's talk a little bit about our future of Axiom Station. So let's take a closer look and see how this vision of the future is taking shape. There's sort of two philosophies in aerospace. One is you sit around and you think about requirements and you think about what you want to build. Or you build something, you test it, you figure out what works, you build another generation. We really believe at Axiom Space the path to building something that doesn't exist in the world is you've got to start building prototypes. We sit and think about what we want to build for a little bit, but then we just go build the thing, test the thing, yeni kapsüller, uzay istasyonuna eklenecek parçalar. To lead the way. A year ago, walking into this facility, you didn't see nearly as Önce much hardware as prototipleri you inşa see ediyorlar. today. Full-scale mock-ups, training hardware, flight hardware. Axiom was created to build a Bizim space rolümüz station, and that's aslında exactly bir what this nevi team is doing. önderlik yapmak olduğunu söylüyor. Bir yıl önce bu tesise gelseydiniz bu kadar fazla donanım görmezdiniz. Şu an tam donanımlı bir model üzerine çalışıyoruz. Şu anda Astro Uzay İstasyonu kurmak için hazırlanıyoruz. Tam olarak da bunu yapıyoruz. İlk modülümüz 2026 sonunda kullanmaya başlayacağız ve bunu İtalya Tassania'da gerçekleştireceğiz. Gerçekten Avrupa'da bunu yapabileceğimiz birkaç yer var. Buradaki basınçlı araç Houston'a geldi ve daha sonra bütün montaj burada gerçekleşecek. 50 yıllık bir insan uzay uçuşu var Houston'da. Birçok insan tarafından kurgulanmış uzay araçlarını gerçekleştireceğiz. Şu anda bu çalışma bittiği zaman böyle bir şey olacak. Ekrandaki Through our station, we will open up low Earth orbit to the world, to explore, to travel, to complete science in space and beyond. Bizim misyonumuz yıllar boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nu destekleyecek araçlar geliştirmek. Bizim istasyonumuzda alçak yörüngeyi insanlara aşacağız. Seyahat edebilecekler. Mikro yer çekimi çok önemli bir doğal kaynak ve burada yapabileceğimiz birçok şeyi olduğunu düşünüyoruz. Tıbbi buluşlar ve birçok teknolojiye önderlik edebilecek buluşlar. Hem biyolojik hem de farklı ortamlarda kullanılabilecek olan bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bunun arkasında Dünya gözlemevi ve biz bunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden 3. modülle beraber hareketlendirdik. Her birinin altında böyle bir muhteşem dünya yörünge görüntüsü sağlayan alanlar inşa edeceğiz. Bunlar gerçekten önemli alanlar. Buraya baktığımızda mürettebat dünyayı daha öncekinden daha farklı algılamaya başlıyor.
Every morning when I walk into this building, I'm inspired by the work this team is completing. It's just a wonderful feeling seeing so many people excited about the prospect of launching the first commercial space station. Bizim burada amacımız dünyanın her yerinden insanların uzayda bir çalışma alanı yakalamasını sağlamak ve ilk ticari uzay istasyonunun böyle bir şekilde işleyeceğini düşünüyoruz. Dünyanın dışında bir mevcudiyet sergileyeceksek tam olarak da burada yapılacak. In just under 10 minutes from now. Reusability is key to making space flight more routine and ultimately what will enable humans to become multiplanetary. The Dragon spacecraft flying today is flight proven. The Ax-3 Dragon has flown 3 times on missions to the space station. Ve 10 dakika içerisinde sinyal kaybı yaşanacak. Yani 10 dakika içerisinde Dragon kapsülü tam olarak atmosfere giriş yapacak. There have been 12 Dragon crew missions to date, 8 with NASA astronauts and 4 with private astronaut crews. Dragon unlocks new research opportunities that ultimately impact life on Earth. For us, these Dragon missions are important for safely flying astronauts so that they can conduct science and research and other activities in space, but also because they are laying the foundation for that future where more people from more countries all around the world have an opportunity to travel to space, whether it's low Earth orbit, the moon, Mars, or beyond. In the history of human spaceflight, less than 700 people have ever been to orbit. At SpaceX, we want to help create a future where not just hundreds of people, but thousands and ultimately millions of people can travel off of Earth to live and work in space and other planets. Last year, we flew 6 Dragon missions. This year, we could launch up to 8 missions, including 5 or 6 human spaceflight missions, and that's only going to increase in the future. To support our growing manifest of Dragon missions, we've recently made some new upgrades to our other Florida launch pad, Space Launch Complex 40. We're on our way to having 2 launch pads capable of supporting human spaceflight missions, meaning that we'll have more opportunities for more people to fly on Dragon to orbit. If you're interested in helping us advance the future of human spaceflight and potentially fly on a future Dragon mission, check out SpaceX.com to learn more. Now, we are just about 7 minutes away from LOS. That is the expected loss of signal or the communication signal that we will lose during re-entry. This will be when the plasma begins to build up around the vehicle. That will unfortunately block the communication signal, but we will regain that signal with AOS, or acquisition of signal, about 7 minutes after that. Right, Jesse, and like we mentioned earlier, this is a planned aspect of today's mission. It's an expected aspect of today's nominal operations. And so while we're waiting for that loss of signal and then subsequent acquisition of signal, we want to talk through a little bit of a fun list that the teams had put together about this mission, which I think is pretty great. So, off the top, the first 5 things to know about AX-3. First, AX-3 represents the first all-European commercial mission to the ISS. Second, Walter became the first astronaut to fly to space under the Italian Air Force flag. Also, Alper became the first astronaut for the country of Turkey, and I think that's fantastic. This is an absolutely wonderful milestone for him and for his country. Yaklaşık 7-8 dakika içerisinde uzay istasyonuyla Dragon'un iletişimi tamamen kesilmiş olacak. Bu sinyal kaybı atmosfere girişte ısı kalkanına çarpan atmosferin kalkan etrafında bir plazma alanı oluşturmasından dolayı oluyor ve yaklaşık 3500 dereceye kadar kapsülün dışında bir ısı oluyor. Isı kalkanları bu 3500 derecelik sıcaklığın kapsülün içine girmesini engelliyor. Fakat bu sürede 7 dakika kadar Houston'la yer ekibiyle Dragon'un bütün iletişimi kesilmiş oluyor. Evet, şu anda şu anda son bilgi geldi. Mürettebat şu anda atmosfere girmek için hazırlanmış. On a side note, one of her books is an adventure about a boy who rode a goose all over Sweden.
And by effect, young readers would learn the geography of the country. So I can Pilot definitely see the Marcus similarities from bu Marcus here, arada who's currently riding a dragon around İki the world. iki and then defa communicating back on all the aynı lessons he'll be able to kapsülle share. dünyaya iniş yapmış kişi olacak. Tabi burada yeniden söylemekte fayda var. Florida'nın açıklarına yerel saatte 06.05'te Florida açıklarında denize iniş yapacaklar. Orada bir yer ekibi hemen kapsülün yanına gelecekler. Kapsül yaklaşık 1 saat boyunca açılmayacak. 1 saat sonra kapsülün kapağı açılacak ve 2 dakikada bir pilot, 2 dakikada bir astronot kapsülün içinden çıkacak ve tekrar karantinaya girecekler ve evet 5 dakika içerisinde sinyal kesilecek. SpaceX. Yine beklenen sinyal kaybı ile ilgili bir konfirmasyon geldi. This mission now holds the record for the longest Axiom space mission, eclipsing the previous record set by Sonra Ax-3 Pasifik in saatiyle 2022. This crew also conducted a total of 28 interactive outreach and media events, including 9 events with students around the world. But beyond that, Alper had a conversation with the president of 23 Turkey. günlük Walter misyon engaged with the Italian günüyle prime minister. Marcus spoke at the European Space Conference, and Ax-3'ün MLA spoke with yaptığı Melissa Nadia en from uzun Star Trek seyahat Strange New oldu. Worlds. Also, the Ax-3 astronauts performed 56 different experiments, including studying metastatic breast cancer organoids for the Stanford Stem Cell Institute. And we were told the crew was able to see microgravity-induced changes in organoid growth versus how they grow on ground. That is a very long list of things that this crew did on board the International Space Station, but all really awesome. It's great to see that they also incorporated some outreach events throughout all their science Uzay experiments that they had to do while they were 56 working there. farklı deney yaptı bu ekip. 13 tanesini Alper Gezeravcı yaptı. Bu deneylerin sonuçlarıyla beraber Dünya'ya geliyorlar. Toplam yapılan 56 deneyin sonucu 250 kiloluk bir kargo. Yani 5 mürettebatla beraber 250 kilolukta bir kargoyla Dünya'ya dönüyorlar. Burada İtalyan astronot meme kanseriyle ilgili bir araştırma yaptı. Alper Gezeravcı 13 farklı araştırma yaptı. Bu araştırmaların sonuçları da bütün sonuçları SpaceX'in internet sitesinde yayınlanacak. Ama öncesinde Dünya'ya iniş yapacaklar ve bir karantina dönemi var. Karantina döneminden çıktıktan sonra bu deneylerin sonuçları gerekli uzay ajanslarına ve laboratuvarlara gönderilecek. Alper Gezeravcı da uzayda iletişimle ilgili bir dizi deney yaptı. Uzayda insanların kalmasıyla bağışıklık sisteminde ne gibi bir bozulmalar olabileceği yönünde deney yaptı. Alper Gezeravcı'nın en önemli deneylerinden biri propolisler hakkında yaptığı deney. Yerçekimsiz ortamda propolislerin davranışlarıyla ilgili. Çünkü uzayda bir yaşam olması için insanın vücudundaki bakterilerin de yaşaması gerekiyor veya farklı bir gezegende, yaşamın olmadığı bir gezegende insanların bir süre koloni kurabilmesi için dışarıdan bakteri almamız gerekiyor. Sindirim sistemi için bu bakterilerin en önemlilerinden biri olan propolislerin yerçekimsiz ortamda ne kadar yaşayabilecekleri ve yerçekimsiz ortamda ne gibi davranışlar sergilediği konusunda bir dizi deney yaptı. Bu deneylerin sonuçları da SpaceX'in internet sitesinde yayınlanacak. Ve bitki yetiştirme konusunda bir deney yaptı Alper Gezeravcı. Yeah, and I think those suits really highlight an essential element of what is making days like today, days like launch, koltuklarla ilgili flying these konuşuyorlar şu missions so anda. important. It's the attention paid to the crew. Soğutulması It's not sırasında autonomous vehicle, nitroks but salgılayan bir you're going to be on a, as we koltuk saw ve on ısının Ax-3 there, geçmesini had a very long engelleyen bir uphill.
They have a very long downhill. koltuk You want to ve be comfortable during that. çok And those yeni suits demonstrate teknoloji that olan ability bir to, uzay giysisi get giyiyor crew comfortable, astronotlar. have it customized to Eski astronotlara göre bodies, dikkat ederseniz zaten for their çok daha mission. ince, çok And daha I hafif think uzay just the suit kıyafetleriyle itself, like you said, uzaya not only looks çıktılar. cool, but it's incredibly functional. Exactly. And speaking of functional, we are just about under a minute away from that Bu expected uzun loss of signal. yolculukta bu So the mürettebat crew will be çok going rahat through this ediyor ve blackout kendilerine period göre here for hazırlanmış, about 7 kendileri minutes. için Again, özel it's yapılmış expected. giysiler. This is the plasma building up around the vehicle as it's heating up. Evet, çok It's havalı getting to görünüyorlar bu about kıyafetlerin 3,500 içerisinde ama çok da degrees fonksiyonel Fahrenheit. giysiler. And so Ve we şimdi will, bir dakika içerisinde continue to sinyal check kaybı in with the gerçekleşecek. crew. İletişimin The, sağlanmadığı bir core 7 will dakikalık continue zaman to check in olacak. once we have, Aracın once we're at etrafında about bir plazma birikecek. 5:23 Bu a.m., plazma and have yaklaşık that expected 3500 acquisition dereceye of signal. kadar You may hear some çıkan comms, bir sıcaklık of olacak. the core calling out to the crew just to check to see when we do have that connection again. Right, and we mentioned earlier this is a very Ve bu arada dynamic day. There's a lot of elements through the day that carry us temas from, halinde kalmaya we devam already edecekler experienced ve undocking yerel days ago, saatle but 5:23 from basically the yaklaşık moment that 7 they've dakika committed now sonra to tekrar orbit and reentry, iletişim sağlanması from here on out, it bekleniyor. really is paying attention to these timelined events, the loss of signal that is expected, the Çok acquisition of dinamik bir signal that gün. we have Bugün a olay known çok time şey to var. be pinging crew and seeing how they're doing, followed immediately by a lot of very dynamic back-to-back events, right? We're looking for the drogue parachutes to deploy. We're looking for visual confirmation of the vehicle coming in, and then ultimately followed by splashdown and recovery. It's going to be a very dynamic day. Yeah, it's getting really exciting. We're just under 15 minutes from their splashdown. The crew has been in space Gerçekten çok dinamik, for birbirini about takip 23 eden days or işlemler so. gerçekleşiyor. And they're almost back home on Earth. Ve Again, if you're just taşıdığı now görsel joining olarak us, da at göreceğiz. this point we are Bunların da in görüntüleri the gelecek ve communications blackout gerçekten period, çok which is heyecanlı. expected to last Bu arada approximately sadece 7 15 minutes dakika due to kaldı. the 15 plasma dakika formation sonra around the spacecraft. dünyaya komple During inmiş this time, no olacaklar. vehicle telemetry is Ve received artık by mission neredeyse control or the döndüler recovery team, sayılır. and no external commanding of the vehicle or Evet, voice şu anda communications bizi is izlemeye possible. başladıysanız şunu As a reminder, Dragon is söyleyebilirim. designed to fly Şu anda itself and iniş continues to aşamasındayız. autonomously Yaklaşık use 7 Draco dakika thrusters to boyunca orient itself during iletişim reentry. kurulamayacak. During reentry, the vehicle Araç will be etrafında slowing plazma down birikimi from orbital olacak. Bu velocity, yaklaşık which is 3500 dereceye 70,500 kadar ulaşan bir miles per hour. sıcaklık. Bu plazma The top iletişimi temperature tamamen Dragon kesecek will ve 7 experience dakika upon sonra reentry is about tekrardan 3,500 iletişim degrees. sağlanacak. Ve So ondan it da is 8 experiencing dakika some really sonra high heat. We did talk dünyaya about, tamamen the inmiş suits, olacak. Florida being açıklarında an bir extension bölgeye of iniş that yapacak spacecraft. kapsül. The Ve orada bir cabin yer ekibi var. Yer capsule, ekibi the capsule kapsülün cabin is etrafında being cooled with nitrox, but astronotları also the suits are kapsülden, also being Dragon'dan cooled çıkaracak. with nitrox. Dragon And this tabii is to ki help keep the ilk crew bir saat boyunca comfortable as açılmıyor. they're Bir going through basınç this very hot dengelemesi period var. of Basınç time. dengelemesi bittikten Again, sonra that's 3,500 açılıyor. degrees on 5 the mürettebat outside 2-3 of the dakika vehicle. So arayla they might start to feel a little bit of kapsülden that yer on the ekibine inside of doğru the cabin, çıkacaklar. but that is what the flow Ve of the nitrox is for, is to keep the kıyafetler cabin ve cool while it's going through this hot period. kapsül Right, and, azot karışımı bir it highlights an sıvıyla essential element soğutulacak. of what you need Mürettebat for da aynı today, right? şekilde That flight suit is a very soğutulacak. critical element for their trip home, and so keeping them not only comfortable, but also just that physiology in check. That life support system is doing its work with that nitrox, like you said, to keep them cool, keep them comfortable, and it is an extension Tabii of the giysiler vehicle. içerisindeki azot nitrojen karışımı bu soğumayı sağlayacak. Bu uzay giysisi çok kritik. Sadece rahat ettirmek için değil, içinde bir yaşam destek sistemi var. And the crew is expected to splash down on the Atlantic Mesela bu side azot of the nitrojen Florida karışımı Panhandle, sayesinde off onları the coast of yüksek Daytona, sıcaklıklarda Florida. koruyor, And soğumasını we do sağlıyorlar. have our recovery vessel Shannon on that side of Florida, which is currently waiting for the Evet, crew to splash şu down anda and will begin iletişimin their kesildiği recovery operations to recover the crew. Once they splash down in the ocean, we will do some safety checks, but then the recovery crew will start to make their way to the capsule and start performing recovery operations. İletişimin kesildiği söylendi. Yeah, and at this point, during this blackout, like we said, when we come to acquisition of signal, there's certain things that we're looking for, and one of those is definitely going to be a visual cue of that vehicle coming back in, followed by other visual Okyanusa cues like indikten sonra the drogue chutes deploying, güvenlik kontrolü and then yapılacak followed ve by those ondan main chutes. And I sonra think that's a bir really ekip cool, it's a kapsüle really cool gidip system, but it's also mürettebatı very oradan essential to get alacak. that crew going, or that the vehicle moving from the speed that it's moving down to another comfortable phase. It's like a staged approach
to get them to a comfortable landing so that Shannon can İletişimin go and kesildiği perform safe sırada recovery bazı and şeyleri göreceğiz. treating Mesela operations. görsel olarak Yeah, da I actually think konfirmasyon it's pretty alacağız. incredible that, Paraşütlerin while açıldığı you're in anları orbit, göreceğiz. you're traveling 17,500 Atmosfere girdiği miles per anı hour. göreceğiz. Tabii ki But yerel saatle throughout the gece olduğu için bazı 7-minute görüntüler daha period of re-entry, rahat it is gelmeyecektir. slowing down the Ama vehicle so much Dragon down to mürettebatı bu 350 miles per hour. That is anlarda an rahat bir iniş extreme, sağlayacaktır. Slow down in such a short period of time. Right. And then the drogue and the main Bu- parachutes also keep the vehicle safe. It helps slow the vehicle down even more, so that the vehicle can touch down softly on the ocean. Right, and then once it does, those parachutes Ve are 7 jettisoned dakikalık essentially, bir and atmosfere those are going to be giriş recovered olacak by ve other çok- vehicles. So çok again, as part of kind of that, the hızlı bir operations of what şekilde hızlı today's going to düşecek. look like after splashdown, it's still going to be Ve very daha sonra dynamic. There's still paraşütler going to be a lot of açılacak. activity on the Paraşütler ground daha to da ensure that yavaşlatacak. we're Yumuşak bir safely şekilde approaching crew, that we're okyanusun keeping them safe. ortasına inmiş But that olacak. also we are making as swift contact as we can to Ve daha ensure that sonrasında gidip now they have gemilerle traveled from 17,500 all the way alacaklar. down, coming back, and there you can see the recovery vessel. İnişten sonra a live shot operasyon of nasıl that. olacak? Çok dinamik We're gonna olacak. see a bit more of that later today. Yerde bir dizi operasyon gerçekleşecek. Onların güvenliğe alınması, mümkün olduğunca kısa bir sürede teması kurmaya çalışacağız. Once we reach the point of expected AOS, Evet, burada the core will begin to call out to the mürettebatı crew to gidip alacak gemiyi establish gördünüz communication az once evvel. again. So we may Sol start tarafta hearing those gelen call outs here shortly. görüntüde. But again, still in the blackout period, but expected to come out of that in just about a minute. Exactly right, and you can see there on your screen MCC Evet, şu anda iletişim tamamen kesilmiş durumda. as well as Bu beklediğimiz bir MCCA şey. in Houston, Texas, Birazdan are yaklaşık constantly 6 monitoring the dakika situation kadar that we sonra. have Evet. for crew coming back down. They are Evet, supporting 6 crew dakika değil, throughout the 1 entire- dakika, 1 dakika içerisinde tekrar iletişim kurulabilecek. Evet, şu an Houston, Texas'taki emisyon kontrol merkezi sürekli olarak burada kapsülü izliyor. Dışarıdan da izliyorlar. Şu anda bize gelmeyen görüntülerle. Evet. Şu an. Evet, şu anda iletişim kuruldu. Evet. Her şey yolunda gidiyor. Otomatik bir şekilde paraşütün açılması gerçekleşecek birazdan. And we did hear that call out that we have Anlaşıldı. confirmation of acquisition of signal, and you can see on your screen a live view of the Ax-3 crew inside of Dragon Freedom. Alper Gezeravcı Dünya'ya şu anda artık Now giriş we're yaptılar. just about 3 minutes away from drogue parachute deployment. And there you could see a live view Ekranınızda from the şu anda ground, canlı görüntüler watching var. Dragon as it's Ax-3 making its way back down to mürettebatı Earth, Dragon which is really Freedom awesome to içerisinde there. Dünya'ya giriş Yeah, this is a yapıyor. beautiful example Sol of exactly tarafta what da we were just girdiği talking about anını during, görüyoruz. during the loss of comms phase. 3 Upon dakika acquisition, sonra we were looking ilk paraşütler for açacak. Şu contact anda which we got. yerden canlı görüntü ve inanılmaz bir sıcaklık etrafında ısı kalkanı oluşuyor. Tabii ki orada bir plazma kalkanı oluşuyor. Evet. Görsel olarak da artık aracı görebiliyoruz. Yani bu şu demek oluyor. Dragon kapsülü artık dünyada. Sadece yere inmesi bekleniyor. İletişim gayet iyi. Kontrol merkeziyle mürettebat arasında. İlk paraşütün açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Evet, şu anda evet, canlı görüntülerde gördük. Koltukların pozisyonlarının ayarladıklarını gördük. Evet, koltukları ayarladılar. Şu anda ilk paraşütlerin açılmasına hazırlar.
Hemen kısa bir süre içerisinde ilk paraşütler açılacak ve evet şu anda paraşütler açıldı. Ana iki paraşüt açıldı şu anda. Evet, paraşütün açıldığı anları da görüyoruz. Ekranınıza geliyor şu anda. Paraşütler açıldı. Çok gerçekten etkileyici görüntüler. Bu ilk paraşütlerden sonra kısa bir süre içerisinde 4 ana paraşüt daha açılacak. İlk paraşütler açıldıktan sonra giriş nominal. Güzel haber aldık yine ve şu anda harika görüntüler. Şimdi 4 ana paraşütün de açılmasını bekliyoruz. Ve evet, görüyorsunuz 4 ana paraşüt tamamen açıldı şu anda ve artık yeterli kadar yavaşladılar ve artık bu yavaş inişle beraber denize sakin bir iniş yapacaklar. Şu anda Dragon 119 mil saat hızla devam ediyor. Ve 6500 feet'te açıldı 4 ana paraşüt. Ve iniş hızı nominal, her şey yolunda. 1000 metre anlaşıldı. Evet, her şey yolunda görünüyor. Birkaç dakika içerisinde Ax-3 mürettebatı denize tamamen inmiş olacak. Denize inmesinin hemen sonrasında da yer ekibi bir gemiyle onları almaya gidecek. 800 metre. Şu anda 800 metredeler. Evet. Şu anda mesafeler teyitleşmesi var aralarında. 600 metre. Evet, 600 metre teyidi geldi ve birkaç dakika içerisinde denize iniş gerçekleşmiş olacak. Denize iniş, karaya inişten çok daha basit ve çok daha güvenli. Dragon Freedom Ax-3 mürettebatı şu anda görüyorsunuz geniş kameradan ve yavaş yavaş denize iniş gerçekleştiriliyor. Bunlar kesinlikle muhteşem görüntüler. 200 crew braced for splashdown. Copy, braced for splashdown. Ve şu anda inişe için hazırlanıyor. Son birkaç metre kaldı. Yerel saatte 5:25 gibi bir saatte ve Alper Gezeravcı ve ekibi şu anda Florida açıklarında denize iniş yaptılar ve Dünya'ya geri döndüler. Şu anda Ax-3 misyonu tamamlanmış oldu ve ekip Dünya'ya geri döndü. Alper Gezeravcı Dünya'ya geri döndü. As you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown of the Dragon spacecraft. Dragon Freedom has returned home with the Ax-3 crew. Evet, evinize hoş geldiniz mesajları. Dragon X mürettebatı misyonunu tamamladı. Şu anda denize inişin görsel konfirmasyonunu görüyoruz ve Ax-3 mürettebatı ile beraber
Alper Gezeravcı Dünya'ya geri döndü. İnişten sonraki gözlemlerini paylaşıyorlar. İniş gerçekleşti. Gerçekten çok güzel görüntüler görüyoruz şu anda. Evet, şu anda da deniz aracı hareket etti. Ekibi gidip alacak olan deniz aracı SpaceX'e doğru. SpaceX inişin nominal bir şekilde, sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini teyit etti. Evet, iletişimin çok iyi olduğunu görüyoruz. Ekipler yaklaşık 3 mil uzaklıkta bekliyor. Ekipler yaklaştığında bazı kısa güvenlik kontrolleri gerçekleşecek ve mürettebatın Dragon'dan çıkışı güvenli olduğu kontrol edilecek. Daha sonra Dragon kapsülü bu gemiye aktarılacak ve gemiye aktarılma bittikten sonra kapak açılacak ve mürettebat kapsülden çıkacak. Son derece güzel ve mükemmel görüntüler. Dragon denize güvenli bir iniş yaptı. Bu kapsül yaklaşık 20-25 dakika önce uzaydaydı. Ve şu anda Florida açıklarında denizde alınmasını bekliyor. Bunlar harika görüntüler ve sadece güzel olmakla kalmıyor, Dragon'un da izlememizi sağlıyor. Gerçekten harika görüntüler. Aracın uzaya çıkışını, uzay istasyonuna girişini, uzay istasyonundaki töreni, uzay istasyonundan ayrılması ve şu anda da Dünya'ya inmesi tamamlandı ve Ax-3 misyonu şu an itibariyle artık bitmiş oluyor. Ve şu anda Ax-3 mürettebatı onları alacak olan ekibi bekliyorlar. Ve diğer ekibi birazdan gidip mürettebatı bulundukları noktadan alacaklar. Daha önceden hazırlanmış olan gemiye aktarılacak Dragon kapsülü ve gemiye aktarımı tamamlandıktan sonra astronotlar Dragon kapsülünün içinden tahliye edilecekler. Kısa bir süre sonra da doktorların kontrolünde bütün mürettebat karantinaya alınacak. Ekibin yaklaşık 1 dakika içerisinde ulaşması bekleniyor ve tekrardan hoş geldiniz mesajları 5 astronota gidiyor. Evet, 1 dakika içerisinde yer ekibinin kapsüle ulaşması bekleniyor. Bu hızlı teknelerden bahsediyorduk. Çok hızlı bir şekilde geliyorlar, görüyorsunuz. Evet, şu anda çok hızlı bir şekilde Dragon'a yaklaşıyorlar. Evet, 1 dakikadan daha hızlı oldu. And you can see the recovery crew now getting close to approaching the Dragon Freedom spacecraft. Evet, bu da Axiom ve SpaceX'in güvenli bir şekilde indiğini gösteren başka bir görüntü. Evet, şu anda yer ekibinin yaklaştığını görüyoruz. Evet, şu anda ilk ekip Dragon'a ulaşmak üzere. Zaten otonom bir biçimde güvenlik kontrollerinin tamamını yaparak indi ve bu andan itibaren yer ekibinin onları çekmesi bekleniyor. Şu anda bazı güvenlik kontrolleri yapılıyor. Şu anda sadece kamera görüntüsüyle yaklaşabilme izni sağlandı Dragon'a. Evet.
Şu an mürettebat komutanı tarafından iletilen habere göre bütün ekip gayet iyi ve sağlıklı. Evet, iyi haberler geliyor. Evet, kısa bir süre içerisinde mürettebatı ve ekibi görebileceğiz. Evet, şu anda ekibi görüyoruz. Ekip kontrolleri yapıyor. Son kontrolleri yapıyor kapsülleri. Evet. Dragon kapsülün üzerine çıkarak da bazı güvenlik kontrolleri gerçekleştirecekler ve aracın açılmasının tamamen güvenli olduğunu teyit edecekler. We heard MLA call that all 4 crew members are feeling good. They're feeling well. They're feeling healthy. So this is fantastic. Evet, bu arada gemi de gelecek. Gemi geldiğinde araç geminin üstüne alınacak. Evet, şu anda kapsülün içinin görüntüsü. Her 4 mürettebat üyesinin de iyi ve sağlıklı hissettiğini söylüyor pilot komutan. Bundan sonraki aşamada artık Dragon gemiye alınacak. Evet, ikinci tekne de yaklaştı ve geldi. Bu da birinci tekneyi destekleyecek işlemleri yapıyor. Aslında bu alanı şu anda güvenli tutmaya çalışıyorlar. Sadece yörüngede değil, yere indikten sonra da güvenlik önlemleri önemli bir misyon üstleniyor. Evet. Şu anda bu tekne, biliyorsunuz ki Dragon az evvel paraşütlerini açarak Dünya'ya iniş gerçekleştirmişti. Şu anda ekranda görünen tekneler bu paraşütlerin toplanıp herhangi bir güvenlik sorununa neden olmasını engelliyor. Yani bu küçük tekneler Dragon'un paraşütlerini topluyor ve şu anda içerideki ısıyı görebiliyorsunuz ısı kamerasından. Mürettebatın olduğu noktanın ısısını görebiliyorsunuz. Herkesin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Birazcık dalgalı bir hava var. Bu güvenlik kontrollerinin hepsinin yapılmasının ardından süreç devam edecek. Evet, iyi bir iletişim kuruldu. İnişten sonra mürettebatın kendisini iyi hissettiğini söylediler. İyi bir macera yaşadılar ve ümit ediyoruz ki bu süreçleri beklerken biraz dinlenmişlerdir. Evet. Mürettebata bir mesaj gitti Houston'da. Sanırım biraz temiz hava almayı merakla bekliyorsunuz diye. Artık son güvenlik kontrolleri yapılıyor. Dragon kapsülünü taşıyacak olan geminin gelmesinin ardından kapsül gemiye taşınacak. Bu arada bir ekibin kapsülün üzerine çıkarak da bir dizi güvenlik kontrolü yapması bekleniyor. Performing their recovery operations. These are standard procedures. They're currently making sure that the vehicle is safe. Then we should see one of the crew members hop on board the Dragon capsule and begin operations to prepare the capsule for lifting onto the recovery vessel.
Evet, şu anda mürettebat ekibinden birinin kapsülün üstüne çıkmasını ve kapsülle ilgili çalışmaları tamamlamasını bekliyoruz. This is an excellent side-by-side view showing on, basically this is still the dynamic phase of operations, right? Crews splash down, they're safe and healthy, their visors up. But at the same time, everybody still has a job to do. So on the right, you can still see crew inside the capsule looking over the shoulders of Commander Michael Lopez Alegria and pilot Walter Villaday as they monitor their vehicle systems. Hala operasyonun dinamik aşaması devam ediyor. Hala sağlıklılar ve güvenliler. Ama tabii herkesin yapması gereken bir görev var. Bu aradaki yer ekibiyle beraber araç sistemlerini takip ediyorlar ve temasları sürdürüyorlar. Side by side, to help everybody maintain that awareness exactly of what's going on outside the vehicle, but also in. Ve ilk temas gerçekleştikten sonra alanın güvenli olması ve aracın gemiye yüklenmesi için yapılan çalışmalar sürüyor şu anda. En ufak bir güvenlik ihmalinin bile göz ardı etmiyorlar tabii ki bu noktada. Uzay çalışmalarında özellikle roketlerin uzaya gönderilmesi ve kapsüllerin Dünya'ya geri dönmesi aşamasında %0,1'lik, %1 bile değil, %0,1'lik bir ihmal göz ardı edilemez bir ihmal olarak göze çarpıyor. Çünkü tüm kontrollerin tamamen %100 çalışır vaziyette olduğu zaman harekete geçiliyor. Hem fırlatma anında hem uzay istasyonuna birleşme anında, uzay istasyonu ayrılma anında ve dünyaya dönüş anında %0,01'lik ihmal bile göz ardı edilmiyor. Şu anda hala Shannon gemisi bu alana doğru geliyor. Shannon gemisi bu alana doğru geldiği ana kadar hız motorlarıyla gelen ekip bütün güvenlik önlemlerini almış olacak. Evet, kapsül içinden görüntüleri geliyor. Ekibin. Onlar da artık güvenlik kontrollerinin tamamlanmasını ve Shannon gemisine çıkıp kapsülden ayrılmayı bekliyorlar. Lifting the capsule out of the water and onto the recovery vessel, and then eventually will egress the crew. Şu anda gördüğünüz görüntüler canlı görüntüler. Dragon kapsülünün içinden sabırlı bir şekilde ekibin kendilerini almasını bekliyorlar. Dünyaya geri döndüler. 250 kiloluk bir deney kapsülüyle, kargosuyla beraber süreci tamamladılar.
Stand by for PMC with SpaceX flight Yaklaşık circuit. 3 hafta önce uzaya çıkmışlardı ve 3 hafta sonra Dünya'ya geri döndüler. Buradaki şu anda gelen mesaja göre güvenlik sistemleri tamamen kontrol altında. Güvenlik alınmış durumda kapsülün çevresinde. Şu anda bekliyoruz. So with that, we are able to proceed into the next phase of the dynamic operations, which allows rigging to begin, so that we can hoist Dragon Freedom into Shannon. And we also heard there that crew will be having their PMC or private medical. Bütün iyi haberler üst üste geldi. Bir sonraki aşamaya geçilecek. Kapsülün denizden kaldırılması ve Shannon gemisine yüklenmesi aşaması var. Ve bunun hemen sonrasında SpaceX ekibinin tıbbi kontrolü, sağlık kontrolü yapılacak. Ama aslında sağlıklılar, geri dönmüş olmaktan mutlular ama rutin kontroller yapılmak zorunda. Yaklaşık 10 dakika içerisinde kapsülden çıkmış göreceğiz bütün ekibi. Normalde prosedürlere göre biraz daha hızlı gerçekleşiyor bazı prosedürler. Yaklaşık 1 saat beklemeleri bekleniyordu ama 1 saatten çok daha az bir süre beklemiş olacaklar kapsülden çıktıklarında. And there you can see on your screen our recovery vessel, Shannon, patiently waiting for the crew and capsule to be ready for lifting onto the recovery vessel. You can also see on Shannon there is that landing pad there. That's because a helicopter is going to come and take the astronauts or the Evet, şu anda Shannon isimli gemiyi görüyoruz. Onlar da gemiyi hazırladılar. Shannon'da görüyorsunuz bir iniş rampası var. Çünkü bir helikopter gelecek. Evet, şöyle bir helikopter gelecek ve helikopter kapsülü gemiye taşıyacak. O yüzden böyle bir iniş rampası var. Evet, şu anda izlemeye başlayanlar için tekrarlayayım. Ax-3 operasyonu denize iniş gerçekleştirilerek tamamlandı. Ve şu anda kapsülün gemiye yüklenmesi bekleniyor. SpaceX ekibi tamamen sağlıklı bir şekilde Dünya'ya dönüşü sağlandı. Sağlıklarının iyi olduğu söylediler. Eve dönmekten mutlu olduklarını söylediler. Ve şu anda güvenlik operasyonları tamamlandı. Ve bir helikopter gelecek ve karaya taşınacaklardı. Karaya taşınmadan önce Shannon gemisine geçecekler ve şu anda çok heyecanlılar temiz hava soluyacakları için. Dragon SpaceX contract on Dragon Ground Public. Yörüngede 3 hafta kaldılar. And Dragon, you're coming in choppy. We are pretty Redicom right now, so we're going to take some steps to reconfigure Dragon communications before we step into the PMC. Evet, şu anda bütün iletişim açık. Copy, SpaceX. Şimdi Dragon'un iletişimiyle ilgili bazı konfigürasyonlar yapılacak.
some comms between the core, the crew, operations and resources engineer to the crew. And what you're seeing on your screen is the recovery team, again, a crew member on the capsule, beginning rigging for preparation of lifting the capsule out of the water Evet, and onto kontrol merkezi ve the recovery mürettebat vessel. arasında bazı konuşmalar oluyor. Şu anda kapsülün sudan çıkarılması ve gemiye yüklenmesi aşamasının gerçekleşmesini bekliyoruz. Splashdown. I'm getting some really excellent views of all of these operations happening. It's a beautiful early morning for splashdown. The weather is looking fantastic. The local environment is looking fantastic for crews to perform these operations, right? We mentioned earlier that this is really a safety critical aspect of the mission. Evet, hava aydınlık olduğu için, gündüz bir iniş yapıldığı için çok güzel görüntüler alabiliyoruz. Hava gayet iyi, çevre gayet iyi, ortam gayet iyi. Biraz dalgalıydı sadece ilk iniş anında. Şu anda onun da kalmadığını artık görüyoruz. Is playing nominally with you like this, it allows for that to execute quite well. And so we're able to see these teams really execute kind of a picture-perfect recovery effort. Rigging is going smoothly, and they're progressing well into it at this point, and we're waiting for those next steps to be able to hoist Dragon into Shannon. Yeah, you mentioned, training for these operations. Throughout this entire mission, everybody's following standard procedures. Şu anda neredeyse mükemmel bir operasyon gerçekleştiriyorlar mürettebatı almak için. Ve şu anda bekliyoruz. That's the same thing. They're following very standard procedures, going step by step, and making sure that they perform every step carefully. Bu misyon sırasında, bu görev sırasında herkes prosedürleri takip etti, talimatları yerine getirdi ve standart prosedürlerle adım adım, aşama aşama, çok dikkatli bir şekilde bütün operasyonlar yürütüldü ve yürütülmeye devam ediyor. Her bir aşamanın daha önceden uygulaması yapılıyor, çalışılıyor, eğitimler alınıyor ve oldukça spesifik talimatlara göre hareket ediyorlar. On your screen is a recovery crew member on board of the Dragon capsule, rigging the vehicle in preparation for lifting onto or hoisting onto the recovery vessel. Evet, şu anda ekranda ekipten bir üyenin Dragon kapsülün üstüne çıkmış olduğunu izliyoruz. Gemiye yüklenebilmesi için kapsüle gerekli ekipmanı bağlıyor. Bu arada kapsülün etrafında gördüğünüz yanıklar atmosfere giriş sırasında oluşan yüksek sıcaklıktan kaynaklı. Normalde Dragon kapsülü tamamen beyaz bir kapsül, fakat yaklaşık 3200 Fahrenheit, 1920 dereceye kadar ısınan kapsülde bir away from their friends and family and away from Earth, and to be that crew that helps greet them and ensure that they're safely brought in, right? Following the procedures, doing your job to make sure that this crew is getting safely brought out of the water and into the vehicle, and then be able to see them smile and see everybody smile at the end of it. That's got to be a wonderful feeling. Yeah, I can't even imagine how exciting that must be. Again, a live view inside of the Dragon Freedom capsule with our crew members of the Ax-3 crew. And there's a view of the recovery vessel. That is where the Dragon will be lifted out of the water and will sit in that little nest that you see there. Kapsül içinden de zaman zaman görüntüler geliyor. It's a perfect name for holding a dragon. I think that was intentional. Right? Bu gemiye yüklenecek dragon. Sudan çıkarılıp. Right, it's a great view that kind of
to me signifies what Shannon's Ve role in orada this görünen operation is. şu Right anda now, it's küçük sitting and kısım, waiting halka while making şeklindeki approach. kısma While the oturtulacak. primary contact team is ensuring that rigging is, executed properly, but then also verified and checked, as you mentioned, part of the procedures prior to performing the hoist operation to get Dragon into Shannon its isimli comfortable nest. geminin rolü nedir? And at that point, we have additional crew members, like you said, that we're İlk going to temas be very ekibi excited to get gerekli this ekipmanı, Dragon bağlama on ekipmanını board, but it takes time. yerleştirdikten We got to go sonra a little slow because yaklaştırıp slow is smooth and then smooth is fast, gemiye and that allows us taşınacak. to get crew on board. Sonra bu ejderhayı Yeah, and once Dragon'u Dragon is in that nest, we buradaki saw that it was yuvasına near the end kaldırıp oturtacaklar. of the ship. It will actually slide forward Tabii zaman to alıyor böyle position itself operasyonlar. next to a platform, which will be level with the hatch. So Aslında when they open the hatch, the yavaşlıktan astronauts daha can çok güvenlik egress, için dikkatli bir comfortably şekilde out yapılıyor of her the Dragon şey. capsule there. Excellent service. That is a beautiful shot if you're just tuning in to see Shannon, the recovery vessel, SpaceX's recovery vessel in the Atlantic, ready to meet and greet and hoist the Ax-3 crew upon their splashdown today off the coast of Florida. And for those wondering what this landing pad is for, again, once the crew egresses the vehicle, they will, do some safety and health checks to make sure that the crew is healthy. But then they'll board a helicopter that's going to land on that landing pad that will take them back to land pretty quickly. So they've got some great service, as you mentioned. And what's excellent about this view too is you can really see a lot of aspects of these operations kind of play out. Şöyle olacak. SpaceX, com check. Kapsül önce şu anda görünen yuvarlak kısmı alındıktan sonra geminin tam ortasındaki platforma taşınacak. Bu platformda da bir helikopter gelip kapsülü oradan alacak. Şu anda iletişimin sağlanıp sağlanmadığına dair bir kontrol yapıldı. Şu anda ekip gemiye taşınması için gerekli adımları atıyor. Görüyoruz. Hearing a little bit of calm there between core and Evet, Commander şu anda Lopez kapsül gemiye doğru Alegria yanaşıyor. on Dragon Freedom, waiting Az to evvel establish dediğim gibi some communication so that they çok can yavaş ve talk with dikkatli bir SpaceX şekilde bu medical adımlar surgeons. atılıyor. But during that time, crews on ground or in the water actually are continuing to make operations or proceed through operations to prepare ekiple Dragon for Dragon Freedom hoist arasındaki into the recovery vessel konuşmayı Shannon. duyuyoruz. So you can see on your left there the initial fast boat that made initial covery and proceeded through rigging operations for the Dragon spacecraft, and the recovery vessel Shannon nearing or making closer approach to Dragon to Evet, oldukça begin the hoisting yaklaşmış operations. durumda şu anda Dragon. Evet, şu anda artık oldukça yaklaştı. Birazdan Dragon buradan kaldırılıp gemiye You yüklenecek. can see, as John mentioned, the recovery vessel is now beginning to pull the Dragon capsule towards it. Şu anda ne hissediyorlardır? Yer çekiminin kuvvetini nasıl hissediyorlardır? Dragon SpaceX, Bunlar we tabii are merak back on konusu. Dragon to ground public.
Evet, şu anda gemi Dragon kapsülünü kendisine doğru çekiyor. Evet, şu anda Dragon'la açık iletişim hattı kullanılıyor. I think what's amazing about this shot, Evet, Jesse, oldukça is yaklaştı artık. it looks like it's all so simple. And the care and precision that has to go into this operation from all of the teams Çok that kısa you bir see, süre sonra really Dragon that you can't kapsülü even see in this shot, Shannon are gemisine supporting this type of operation is amazing to allow for that hydraulic lift now to come down and begin this hoisting operation. şu anda panelin indiğini görüyoruz. All of this was a very tightly choreographed dance to get us to this point, and it's really exciting to see us getting here to where we're about to hoist Dragon into the nest. Yeah, exactly. It may look easy, but it is, a lot of training, a lot of effort, a lot of planning goes into these operations. And as you said, very exciting. The hydraulic lift is now down, and they will begin to start to lift the Dragon capsule here shortly. Evet. Şu anda yapılanlar oldukça kolay görünüyor tabii. Ama yüzlerce, binlerce planlama, eğitim sürecinden geçirilerek bunlar yapılıyor. Çok basit gibi görünse de çok zor süreçler. Ve artık çok kısa bir süre sonra Dragon kapsülü denizden kaldırılıp gemiye binecek. Evet, orada gördüğünüz daire şeklinde bir yuva var. Dragon kapsülü tam olarak o yuvaya geçmiş olacak. Yaklaşık 5 dakika içerisinde kapsül kaldırılacak. Evet. Bir güncel bilgi geldi. Right, and once they egress, they'll be greeted by SpaceX and Axiom Kapsül kaldırıldıktan sonra yuvaya yerleşecek. Hey, we just want to make sure you're doing okay. Everything's going all right. Do those first initial checks, and then Evet, güncel bilgi 5 dakika içerisinde kapsül kaldırılacak. Too for the first steps in a number of weeks. Yeah, very, very exciting. Again, very cool that the crew on board this recovery vessel gets to be the first to greet the crew after they've been in space for a few weeks. Evet. Bu aşamadan sonra artık mürettebat kapsülden çıktıktan sonra ilk adımlarını atmaya hazır olacaklar. Doktorların kontrolünde yaklaşık 3 haftadır adım atmıyorlar açıkçası. Ax-3 ekibiyle beraber. Yer ekibi de gerçekten heyecanlı ve şu anda kapsüle doğru yaklaşmış durumunda. Evet, şu anda kapsül kaldırılıyor. Kapsül kaldırıldı. Şimdi yuvaya geçecek. Evet. Dragon Freedom şu anda Shannon'a doğru kaldırılıyor. Ve yuvaya yerleştirilmek üzere. 3 hafta sonra ilk defa sabitlenecekler bir noktaya. This moment of getting them finally back out of the water and into this nest situated while they're comfortable is a wonderful moment for the Ax-3 crew. Bunlar artık son aşamalar ve Dragon kapsülü şu anda yuvaya yerleşti. Artık herkes sabırsızlanıyor. Kapsülden çıkmalarını görmek istiyor herkes. It's important for this point too, right after that lift, to kind of orient it just right so that it's ready for that translation maneuver you talked about.
while also ensuring that crew is staying in a comfortable, well-oriented position so that egress operations are as smooth as they can be. Yeah, this gives you a good view of that hatch that the crew is going to egress from. You can see that it's pretty much in the middle of the capsule. So Evet. moving it towards Birazdan the platform, that platform will be just at the doktorların bottom of that kontrolü hatch. gerçekleşecek. That hatch has been Tabii closed önce Shannon since gemisinin tam they ortasına. left Earth. Dragon SpaceX, welcome aboard the recovery vessel. Evet, şu an önde gördüğümüz kapak mürettebatın çıkacağı kapak. Tam kapsülün ortasında. Daha sonra bir platform yanaşacak. Son kontroller yapılacak. Evet, şu anda çıkış platformuna geçmeleri için hazırlanın komutu geldi. Ekip birazdan işte o kapaktan çıkıp çıkış platformuna girecek ve İlk Türk astronot olarak tarihimize geçen Alper Gezeravcı Ax-3 misyonunu, uzay misyonunu tamamlayacak. Birkaç haftadır o kapak hiç açılmadı. Yaklaşık 3 haftadır. Hemen o burun kısmının altındaki kapağı kullanacaklar. Bu kapak tam fırlatmadan önce kapatıldı ve bugüne kadar hiç açılmadı. Eminim ki şu anda çok heyecanlılardır. We did hear some comms talking about this, but the recovery crew there is doing some last safety checks now that the vehicle is on the deck of the recovery vessel prior to the translation motion of moving the capsule towards the egress platform. Ekip şu anda son güvenlik kontrollerini gerçekleştiriyor. Evet, artık çıkış platformuna doğru kapsülü ilerletecekler. Bunlar tarihi görüntüler. Tabii ki her uzay misyonu kendisi için tarihi bir görüntüdür. Şu anda bulunduğumuz çağda insanların uzaya gidip geri dönmesi her aşama için bir tarihi dönüm. Ama ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın bu görevi başarıyla tamamlaması bizim için apayrı bir noktada. Alper Gezeravcı tam 13 farklı deney yaptı. Bu deneylerin bir kısmı biyolojik araştırmalar, bir kısmı iletişim araştırmalarıydı. Toplamda 56 görev yapıldı Ax-3 misyonunda ve bu görevlerin tamamı 250 kiloluk bir kargonun içinde Dünya'ya geliyor. Şu anda evet, Dragon'un içinden görüyoruz. Artık son çıkış için hazırlanıyorlar. Son kontrolleri yapıyorlar. That's right. If you're just joining us, we're in the final phases of the recovery of the splashdown of the Ax-3 crew, which splashed down back to Earth earlier today at 5:30 a.m. Pacific time or 8:30 a.m. Eastern time off the coast of Florida in the Atlantic Ocean. We're in those final phases of recovery efforts, which is the next step up being hatch open. So this will be the first time that crew evet, artık has biz son aşamaları görüyoruz. Ax-3 misyonunun, Ax-3 görevinin artık son aşamaları, iniş gerçekleşti, yuvaya alındı kapsül ve artık platformla beraber gemiye alınacaklar.
Ve ground 3 crews are still haftadır, preparing some final 21 gündür and preparations to translate the yaklaşık vehicle into a 21 position güne that crew uzayda can olmak press. üzere 23 gündür açılmayan bir kapsül. Yani son kontroller yapılıyor şu anda. Ve mürettebatın çıkabileceği bir platforma doğru ilerletilecek. Yaklaşık 1 saat 39 dakikadır yayında Ax-3 misyonu ve bu 1 saat 39 dakikalık süreçte başında ekip uzaydaydı. Ve şu anda artık görevinin son aşamasına gelindi. Artık kapsülün orta kapağının açılıp ekibin içeriden çıkması bekleniyor. You could see that the Dragon capsule, Dragon Freedom, is on board our recovery vessel Shannon. The recovery crew is doing their final checks prior to the translation of the capsule towards the egress platform. İniş ve mürettebatın gemiye taşınması ile ilgili aşamaları görüyoruz şu anda. Mürettebat, Shannon isimli gemiye yüklendi ve son kontroller yapılıyor artık. Daha sonrasında ortadaki kapak, çıkış platformu gelecek. Ortadaki kapak açılacak. You can see the crew live on your right-hand screen inside of the Dragon capsule. Again, patiently waiting. Right, ground crews are still walking through their procedural checks and verifications to ensure that Dragon is in a safe position to translate. 18 Ocak'tan bu yana ilk defa, evet şu anda canlı görüntülerle görüyoruz ki platforma doğru taşınıyor. There's that egress platform that we've been mentioning. Kontrollerin tamamı bitti ve şu anda platforma doğru ilerliyor ve platforma giriyorlar şu anda. Ve eminim şu anda herkes çok heyecanlıdır. Evet, şu anda çıkış platformuna doğru ilerletiliyor ve 23 gündür hiç açılmamış olan kapak birazdan açılacak. Kapak açılmasının ardından 5 kişilik mürettebat kapağın içinden çıkarak temiz havayı 18 gün sonra temiz havayı ilk defa ciğerlerine çekecekler. Evet, son aşamada görüyoruz Ax-3'ün içi. Onlar da günlerdir içinde bulundukları bu kapsülü artık veda etmeye hazırlanıyorlar. Onların 21 gündür kullandığı kapsül bir nevi karavan gibi, ev gibi oldu onlara ve artık ona veda edecekler. Dragon SpaceX, ground team is making final preps for hatch open. Stand by for side hatch opening. Standing by. And you could see those displays right behind that display is the hatch, and that is what the crew yer is ekipleri looking kapağı at. açmak üzere son kontrolleri yapıyorlar ve evet, kapağın açılmasına hazır olun komutu geldi. Şu anda bekleniyor. The recovery crew and the medical crew, they're waiting there for them.
Right, and these are those initial checks that we talked about. The first people that the crew is greeted by is by the medical teams to just ensure that they're doing well after their flight and after Evet. their return home. Sağlık ekibi orada. And Kapak açılır açılmaz sağlık ekibini görecekler önce. At that point, crew is egressing the vehicle and onto that helicopter ride back home. Evet, daha önce de söylediğimiz gibi sağlık kontrolünden geçecekler. Bir takım sağlık prosedürleri var. Onların değerlendirmeleri yapılacak. Ve daha sonrasında kapsülden çıktıktan sonra da helikopterle ekip karaya taşınacak. Şu anda kapsülü açmaya çalışıyorlar. Evet, 23 gündür kapalı olan basınçlı kapak şu anda açıldı. Evet, şu anda açıldı ve içeriye artık temiz oksijen, atmosfer basıncı girdi. Şu anda pilotlar 21 gün sonra temiz havayı ciğerlerine çekiyorlar. Evet, Ax-3 mürettebatına ve Alper Gezeravcı'ya eve hoş geldiniz deniyor. Evet, şu anda kapsül içinde görüyorsunuz. And their first human interaction with someone from Earth in the last 3 weeks. Evet, oraya koruyucu bir ekipman kuracaklar güvenli bir şekilde çıkabilmesi için mürettebatın. Evet, şu anda aslında dünyadan bir insanla ilk etkileşimleri, dünyada yaşayan bir insanla ilk buluşmaları 3 haftadır. That everything on board is as it should be, and at that point we'll begin belki de bir rüya gibi geldi geçti bu 3 hafta. Şu anda mürettebat artık çıkmaya hazır. Her şeyin yolunda olduğuna emin olmaya çalışıyorlar şu anda. Sonra da tek tek mürettebat Dragon Freedom kapsülünden çıkacak. Bunların hepsi standart prosedürler. Çünkü koltuklarından kalkarken çok dikkatli olmaları gerekiyor çünkü bir süredir uzaydalar. Mürettebatın yardıma ihtiyacı varsa ekip yardım edecek ve bu yan kapaktan çıkışları sağlanacak. Evet, şu anda biraz zor onlar için tabii ki de mikro yer çekimini deneyimledikten sonra yaklaşık 3 hafta boyunca şu anda da yer çekimi onlar için sanki bir mıknatısın sürekli onları yere çekmesi gibi bir his. Ve bu aşamada gerçekten ilk adımları atmak zor oluyor. Evet, şu anda ekibi görüyoruz. El sallıyorlar, gayet mutlular. 4 kişilik Ax-3 ekibi. Some great waves. You can see their very excited faces there. Harika bir görüntüyü gördük. That was a wonderful shot. Aslında 18 Ocak'tan bu yana bu ekip, bu 4 kişilik ekip böyle gülümsüyor. Gerçekten çok heyecanlılar. Son kontroller yapılıyor şu an, son sağlık kontrolleri. As we mentioned earlier, this is MLA's second trip on the Ax on Crew Dragon for Her şey yolunda işaret mission. So he's aware of this Şu anda process and artık procedure. I'm sure he's telling his crew, "Hey guys, we're going to take our time." kemerler çözülüyor. And it looks like they are ready to proceed with egress. Yes, you could see Evet, MLA bu arada removing his Lopez harness. Alegria'nın Dragon'la Frequent flyer, as you've mentioned, our first ikinci uzaya frequent flyer on gidişi, Dragon. ikinci dönüşü, o yüzden bu Super prosedürleri Maybe çok we iyi could put a biliyor. sticker on the inside of the capsule. Kemerler açıldı.
İnanılmaz heyecan verici bir durum. Ve evet, şu anda artık ilk adımlarını atmak üzereler. Dragon'dan çıkmak üzereler. And you can see there Uzun that süredir onlar they've için bir ev installed olduğu orası. basically a protective tool around the hatch, the side hatch, as Yaklaşık well as a en son little bit of a 48 ramp saat there so that geçirdiler içinde. the crew can safely 50. saate egress. doğru They are gidiyor. still in their suits and also need to Fırlatmada protect da the 24 suits saat kadar themselves. içindelerdi. So we will make sure that the suits do not get damaged as they're egressing. anda- You'll see that the recovery crew there will help them exit, may put their hand over their helmet just to make sure that they don't bump their head. And there's a few people there to help them, which is great. Right, and like we mentioned, this is their first moment back on Evet, Earth. bu arada and tabii kıyafetleri in de 23 üzerinde. days. Kıyafetlerin de çıkarken Gravity is hasar going to be, görmemesi gerekiyor. familiar, but reminder of an experience. And so coming out of this hatch, Kafalarını vurmasınlar diye yardımcı it may olacaklar. seem and look simple, but there are some nuances associated with it, with wearing that suit that you want to protect for, with also protecting for just your mobility coming back from this mission with its mission duration. You certainly want to be aware of their first time back in gravity in a while. So all of those translation aids really help ensure that when they're getting out of the vehicle, they're doing it as safely as possible, but also as comfortably as we can let them. Yeah, exactly. And as we mentioned, the side hatch is open, but they're not running out of their seats, right? They're taking it is step by step. Tüm bu geçiş çalışmaları mümkün olduğunca bu araçtan güvenli bir şekilde çıkmalarını sağlamak için yapılıyor. Tabii ki yer çekimi ve üzerindeki kıyafetler bu işi biraz zorlaştırıyor mürettebat için. Because at the end of the day, with all of this, you want to make sure that you're comfortably getting out of the vehicle. And we saw there, şu anda etraftaki bazı materyaller might alınıyor. want to close that visor just to Tüm be bunlar safe. araçtan daha rahat çıkmaları için yapılıyor. Mürettebat. Watch their head as they're getting out of their seat. Exactly. Yeah. We see the pilot making his way out of his seat. Evet, şu anda çıkıyorlar. So Walter Villaday will be taking his first steps in 23 days on Earth. Evet, şu anda biraz yardımla. We can see Walter coming out of Dragon, having some assistance from ground crews. Evet, ilk adımlarını atıyor. Evet, şu anda 23 gün sonra ilk adımlarını atıyor pilot. Evet, el sallıyor. Thumbs up, Walter is feeling good. Welcome home, Walter Villaday. Evet, oldukça zorlanıyor şu anda yürürken. Evet, şu anda ikinci mürettebat İçeriden çıkarılacak. İkinci mürettebatı bekliyoruz. Artık son anlar. Son anlar. Sadece 3 kişi kaldı. Onların da Dragon'dan çıkmasıyla beraber görev tamamlanmış olacak.
Sağlık ekibinin son kontrolleri yaptığını görüyoruz şu anda. If you're just now joining us, we are watching the live egress of the Axiom-3 crew. And you can see that Marcus Want, our mission specialist coming out of seat 4, is getting ready to egress the Dragon Freedom capsule. This will be Marcus's first steps in gravity in 23 flight days, 21 days in space, and 18 days şu aboard anda the International Space misyon Station. uzmanı Marcus We're Want taking our time and making sure that he is comfortable and making şu sure that he anda is going to be kapsülden safely çıkmaya hazırlanıyor ve çıktı. Ve Welcome Marcus'un home, Marcus. ilk adımları 3 hafta sonra yer çekimli ortamda ilk adımlar. Yeah, we are. There Okay. we go, some waves. Give us Evet, way. dengede Marcus is doing durmak good. için This is ayaklarını excellent to see. kontrol ettirmek zorunda. Dikkatli yürümek Who's going to zorunda. assist as we take those first steps back in gravity? Evet, Marcus da gülüyor. Evet, şu anda 3. isim. And our third egress of the day, we have Alper Gezeravcı. Evet, Alper Gezeravcı. Turkish astronaut. Şu anda Alper Gezeravcı Dünya'ya ilk adımını attı 3 hafta sonra. Gayet de yüzü gülüyor, mutlu, mükemmel anlar. Bunlar tarihi anlar. Alper Gezeravcı ilk Türk astronot araçtan çıktı ve İnanılmaz mutluydu Alper Gezeravcı. Frequent flyer, Commander Michael Lopez Alegria. Ve son olarak da çok sık uzaya uçan komutan Marcus Lopez Alegria kapsülden indi, ayağa kalktı. And welcome back MLA. Çok sık uçan Excellent. Michael Lopez Alegria iyi görünüyor. Egress comfortably and safely out of the Dragon Freedom that they've spent their time in. Ve ekibin tamamı şu anda kapsülden çıkmış durumda. But they're looking good, they're looking healthy, and it was wonderful to see. Her mürettebat üyesi gayet sağlıklı, mutlu bir şekilde Dragon'dan çıktılar. Son 2 gündür bu kapsülün içindeydiler. Ama bir süredir de bu görevdeler ve hepsi çok iyi ve çok sağlıklı görünüyor. Mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde geriye döndü. Şimdi komple bir sağlık kontrolünden geçecekler. Ve bu tarihi yayın bu şekilde sonlandırılıyor. 18 Ocak'ta hareket ettiler, fırlatıldılar. Ve 18 gün sonra tam 23 gün süren 18 gün boyunca uzay istasyonunda kaldılar ve 23 gün boyunca uzaydalardı ve bu sabah Pasifik saatiyle sabah denize indiler. Shannon gemisine taşındılar ve artık Houston'a gidecekler ve bu görev böyle tamamlanmış olacak. Ve son olarak da orada yaptıkları deneyler ve çalışmaları
çalışmaları dünyada gerekli kuruluşlara gönderecekler. Alper Gezeravcı'nın da yaptığı deneyler Türkiye Uzay Ajansı'na ve buradan da üniversitelere paylaşılacak ve dünya ile de paylaşacak ve herkese teşekkür ediyorlar şu anda. As we bring this mission to a close, we celebrate how the Ax-3 mission continues to demonstrate that the opportunities presented in microgravity Gerçekten çok iyi bir misyondu ve bizi izleyen herkes için de şunu söylemek istiyorum. Bu 4 astronotun uzaya yaptıkları misyonu izlemek çok iyi, çok güzel bir mutluluktu. I'm John Rackham, and we're signing off now with a welcome home to the crew of Ax-3. And I'm Jesse Anderson. Thanks to Ve everyone for yörüngedeki joining us çalışmaları on another göreceğiz. successful mission to the International Ax-3space.com'da Space daha Station. fazla Be sure to tune in uçuş for our imkanlarını next takip human ediniz ve spaceflight burada mission, NASA's Uluslararası Crew Uzay A, İstasyonu'nda just a yapılan few deneylerin weeks away. tamamının da açıklamalarıyla burada ve Ax-3 mürettebatına da hoş geldiniz demek istiyorum. Ve bu herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki uçuşta görüşmek üzere. Evet, yayınımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.